Değerli meslektaşlarım ve tünelcilik meraklıları, hepinize merhaba. Modern inşaat mühendisliğinin en prestijli ve aynı zamanda en yüksek riskli disiplinlerinden biri olan tünelcilikte, yeraltı yapılarının inşası bugün artık sadece bir kazı işlemi olmaktan çıkmış durumdadır. Kentsel nüfusun kontrolsüz artışı, ulaşım ağlarının yer altına inme zorunluluğu ve kıtaları birbirine bağlayan derin deniz geçişleri bizi geleneksel yöntemlerin sınırlarını zorlamaya itti. Bugün yerin metrelerce altında devasa birer fabrika disiplininde çalışan ve köstebek olarak da adlandırılan tünel açma makinelerini, yani TBM teknolojilerini tüm detaylarıyla inceleyeceğimiz kapsamlı bir eğitim serisine başlıyoruz. Bu seride sadece makineleri tanımayacağız. Jeomekanik verilerin bu makinelerin tasarımını nasıl şekillendirdiğini, EPB ve SLRI teknolojileri arasındaki keskin ayrımı ve bir mühendisin en kritik kararı olan doğru makine seçimi sürecini literatürdeki en güncel verilerle ele alacağız. Ancak her şeyden önce temele inmemiz gerekiyor. İlk bölümümüzde mekanize tünelciliğin neden bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini, bu sistemlerin tarihsel evrimini ve klasik yöntemlerden ayrıldığı o kritik ekonomik ve teknik eşik noktalarını konuşacağız. Tünelcilik tarihine baktığımızda iki ana ekolün rekabetini görürüz. Klasik yöntemler ve mekanize yöntemler. Klasik yöntemler dediğimizde delme patlatma veya yeni Avusturya tünel açma yöntemi olan NAT'ımı kastediyor olacağız. Bu yöntemlerin en büyük özelliği kaz ve tahkim et prensibine dayanıyor olmasıdır. Jeolojik değişkenliklere karşı muazzam bir esneklik sağlar. Ancak tünel uzunlukları arttıkça ve özellikle kentsel alanlarda sıfıra yakın oturma toleransıyla çalışmak zorunda kaldığımızda klasik yöntemlerin verimliliği ve güvenliği sorgulanmaya başlanır. Peki, bizi TBM kullanmaya iten ana motivasyon nedir? Bunu 3 temel sütun üzerinde açıklayabiliriz. 1. Güvenlik. 2. Hız. 3. Çevresel kontrol. Klasik yöntemlerde kazı aynası, yani tünelin en uç noktası genellikle belirli bir süre açıkta kalır. Oysa TBM teknolojisinde çalışma alanı devasa bir çelik kalkanın koruması altındadır. Zemin ister akan bir kum, isterse aşırı çatlaklı bir kaya ortamı olsun. Personel her zaman güvenli bir ortamda operasyonunu yürütür. Klasik yöntemde kazı, pasa uzaklaştırma ve iksa kurulumun birbirini izleyen lineer süreçlerdir. TBM'de ise bu süreçler eş zamanlı, yani simultane olarak yürütülür. Makine bir yandan aynayı kazarken diğer yandan prefabrik beton segmentleri yerleştirir ve aynı anda çıkan pasayı bant sistemleriyle tünel dışına transfer eder. Bu entegre fabrika düzeni klasik yöntemlerle kıyaslanamayacak bir ilerleme hızı sağlar. Ekonomik eşik kavramına baktığımızda bir tünel projesinde TBM mi yoksa NAT'ın mı kullanılacağı kararı sadece teknik değil, aynı zamanda çok ağır bir ekonomik analiz gerektirir. Burada karşımıza ekonomik eşik kavramı çıkar. Bir TBM milyonlarca dolarlık bir yatırım demektir. Buna makinenin sipariş süreci, fabrikadaki üretim süreci, şantiyeye nakliyesi ve tünel girişinde aylar süren montaj süreci dahil edildiğinde TBM'in başlangıç maliyeti NAT'ıma göre çok daha yüksektir. Ancak tünel mesafesi uzadıkça TBM'in yüksek ilerleme hızı sayesinde birim maliyet hızla düşer. Mühendislik literatüründe genel kabul görmüş bir eşik vardır. Eğer tünel uzunluğu 1,5-2 kilometrenin altındaysa TBM ekonomik görülmeyebilir. Ama tünel boyu 5-10 metreye ulaştığında TBM sadece daha hızlı değil, aynı zamanda çok daha ucuz bir çözüm haline gelir. Teknik eşik ise zeminin karakteriyle ilgilidir. Sığ tünellerde, özellikle üzerinde yoğun yapılaşmanın olduğu şehir merkezlerinde zemin yüzeyindeki oturmaları kontrol altında tutmak NAT'ım ile inanılmaz güçtür. TBM özellikle basınçlı tip makineler
Tünel aynasına uyguladıkları karşı basınç sayesinde yer üstündeki yapıların zarar görmesini engeller. Mekanize tünelcilik düşüncesi aslında sandığımızdan çok daha eskidir. 1823 yılında Mark Brunel'in Thames Nehri altından tünel açmak için kullandığı dikdörtgen kalkan, bugünkü TBM'lerin atası kabul edilir. Ancak gerçek devrim 1952 yılında James Robbins'in Ohio Barajı projesi için geliştirdiği prototiple başlar. Robbins'in temel felsefesi şuydu: kayayı parçalamak yerine dairesel bir kafa ve üzerindeki kesicilerle sürekli bir döngüde kesmek. James Robbins'in bu vizyonu tünelciliği bir maden operasyonu olmaktan çıkarıp bir endüstriyel üretim sürecine dönüştürdü. Bölümü bitirirken şunu vurgulamak gerekir: mekanize tünelcilik sadece devasa bir makineyi yerin altına sokmak değildir. Bu bir risk yönetimi ve optimizasyon sürecidir. Yanlış seçilmiş bir TBM, projeyi iflasa sürükleyebilecek kadar büyük bir risktir. Bu nedenle serimizin ilerleyen bölümlerinde bu makinelerin iç organlarına bakacağız. Bir sonraki bölümde bu makineleri teknik olarak nasıl sınıflandırıyoruz ve uluslararası normlarda bu sınıflandırmanın karşılığı nedir konularına odaklanacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler ve lütfen abone olmayı unutmayın. Değerli meslektaşlarım, serimizin bu en kritik bölümlerinden birine hoş geldiniz. Bugün bir TBM'in sadece ismini değil, kaderini belirleyen sınıflandırma ve seçim kriterlerini konuşacağız. Bir tünel projesinde makine seçimi, kağıt üzerindeki bir tercihten çok daha fazlasıdır. İTA ve DAUP normları, mühendise zeminle makine arasındaki o kusursuz uyumu yakalatmak için vardır. DAUP normlarına göre sınıflandırmanın en tepesinde ayna destekleme yöntemi yer alır. İlk grubumuzda açık tip TBM'leri incelememiz gerekmektedir. Bu makineler kendisini taşıyabilen sağlam kaya ortamları içindir. Açık TBM'lerde zemin basıncı yoktur. Çünkü kaya kendi kendini kemerleyerek taşır. İtki gücü gripper dediğimiz devasa hidrolik papuçların tünel cidarına yaptığı basınçla sağlanır. Ancak zayıf kaya ortamına girdiğimizde durum değişir. İşte burada Eşme Salihli projesindeki gibi zorluklar başlar. Zayıf kayada kalkan bir koruyucu zırh değil, hayati bir zorunluluktur. Tek kalkanlı ve çift kalkanlı seçimi burada devreye girer. Eğer zemin hem zayıf kaya hem de yüksek ilerleme hızı gerektiriyorsa, çift kalkanın teleskopik yapısı size zaman kazandırır. Çift kalkanlı TBM'ler mühendislik harikasıdır. Teleskopik yapıları sayesinde arka kalkan segment montajı yaparken ön kalkan kazıya devam edebilir. Bu da verimliliği %40'a kadar arttırabilir. Gelelim en çok kullanılan şehir içi tünelciliğin kalbi olan kapalı mod makinelere. Şehir içinde zemin basıncını dengelemek zorundayız. EPB makinelerinde çalışma odasındaki pasayı bizzat destek olarak kullanıyoruz. EPB'nin en büyük yardımcısı vida konveyördür. Vida hızı ile kazı hızı arasındaki o hassas denge yüzeydeki binaların güvenliğini sağlar. Bu dengeyi bozarsanız yüzeyde oturma kaçınılmaz olur. Peki ya zemin aşırı sulu ve kaba taneli ise o zaman sahneye slurry shield çıkar. Ayna stabilitesini bentonit çamuruyla sağlarız. Bu hidrolik bir fabrika işletmek gibidir. Slurry sistemlerin dezavantajı ise devasa lojistik ihtiyacıdır. Yüzeydeki ayırma tesisi tünelden gelen çamuru tekrar temiz suya ve katı maddeye ayırır. İTA standartlarına göre makine seçiminde en önemli araç ise tane boyutu dağılımı eğrisidir. Killerde EPB, kum ve çakıllarda ise slurry baskındır. Ama ne yazık ki bazen doğa size her ikisini de aynı anda sunar. İşte o zaman multimod yani hibrit makineler devreye girer. Bir düğme ile makineyi EPB modundan slurry moduna geçirebilirsiniz. Bu risk yönetiminin zirvesidir. Seçim kriterlerinde sadece jeoloji değil,
su basıncı ve tünel derinliği de DAUP matrislerinde puanlanır. Bir baş mühendis için bu matris projenin sigortasıdır. Şimdi eş mesalihli vaka analizi üzerinden bu matrisin nasıl hayat kurtardığına bakalım. Buradaki karmaşık jeoloji, makine seçiminde mühendislerin hata payını sıfıra indirmesini gerektiriyordu. Yüksek su basıncı ve zayıf kaya birleştiğinde kalkanlı bir makine kaçınılmazdı. İşte DAUP matrisi bize burada en doğru hibrit konfigürasyon sundu. Yanlış seçim yapılsaydı, tünel aynasında meydana gelecek bir göçük, aylarca sürecek bir duruşa ve milyon dolarlık zarara yol açabilirdi. Modern tünelcilikte karşılaştığımız bir diğer ekstrem durum squeezing ground, yani sıkışan zeminlerdir. Bu tip zeminlerde DAUP normları makinenin kalkan çapı ile keski çapı arasındaki farkın hassas ayarlanmasını şart koşar. Aksi takdirde makine sıkışan zemin tarafından adeta yutulur ve ilerleme tamamen durur. Bir diğer hayati parametre ise aşırı su geliridir. 10 bar ve üzeri basınçlarda makinenin sızdırmazlık sistemi özel olarak tasarlanmalıdır. Bu durum sınıflandırmada yüksek basınç altında çalışma kategorisine girer. Gelelim lojistik sınıflandırmaya. Makinenin boyutları, şantiye alanının kısıtları ve kurulum hızı da birer seçim kriteridir. Özellikle dar şehir içi şaftlarda kompakt TBM tasarımları bu sınıflandırmada kritik rol oynar. Ayrıca DAUP artık makinelerin enerji tüketimini ve karbon salınımını da puanlamaya dahil ediyor. Sürdürülebilirlik modern tünelcilikte bir seçenek değil, artık mühendislik bir zorunluluktur. Dijital ikiz teknolojisi ise sınıflandırmanın en modern halkasıdır. Makine kazarken sensör verileriyle eş zamanlı olarak dijital bir model üzerinden tüm stresleri izleyebilirsiniz. Sonuç olarak doğru sınıflandırma projenin hem tekniğini hem de ekonomisini korur. Yanlış makineyle çıkılan yolda maliyetler kontrol edilemez hale gelir ve proje bir batağa saplanır. Mühendislik etiği zemin koşullarına saygı duymayı ve en güvenli yolu seçmeyi gerektirir. Bir sonraki bölümde bu devlerin iç organlarını yani TBM anatomisini inceleyeceğiz. Kesici kafanın tasarımından main drive sistemlerine kadar her şeyi masaya yatıracağız. Her bir parçanın nasıl uyum içinde çalıştığını görünce mekanik mühendisliğe tekrar hayran kalacaksınız. Bu seri tamamlandığında mekanize tünelcilik konusunda aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Kesinlikle unutmayın, tünelcilik bir ekip işidir ve doğru ekipman bu ekibin en güçlü üyesidir. Sorularınızı yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Bu teknik yolculukta yanımda olduğunuz ve desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Başarı detaylarda gizlidir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Değerli meslektaşlarım, bugün mekanize tünelciliğin mühendislik zirvesi olan TBM'in anatomisini, yani o devasa çelik gövdenin altındaki karmaşık sistemleri en ince ayrıntısına kadar ameliyat masasına yatırıyoruz. Bir TBM sadece bir kazı makinesi değil, yerin yüzlerce metre altında kendi enerjisini yöneten, lojistiğini sağlayan ve zeminle her saniye mücadele eden hareketli bir fabrikadır. Bu videoda kesici kafadaki disklerin metalurjisinden, ana rulmanın sızdırmazlık teknolojisine ve backup ünitelerindeki yaşam destek sistemlerine kadar her şeyi konuşacağız. İlk durağımız Cutterhead, yani kesici kafa. Burası tünelin cephesidir. Tasarımı tamamen karşılaşılacak jeolojinin sertliğine, aşındırıcılığına ve su basıncına göre optimize edilir. Kafa üzerinde kayayı parçalayan 17-19 inçlik yüksek karbonlu çelik diskler bulunur. Bu diskler kaya yüzeyinde chipping etkisi yaratarak parçalanmayı sağlar. Yumuşak zeminde ise knife dediğimiz bıçaklar ve scraperlar devreye girer.
malzemeyi bir kova gibi toplayıp iç odadaki konveyöre veya pompa girişine yönlendirirler. Şimdi makinenin güç merkezine, main drive ünitesine giriyoruz. Burada devasa elektrikli veya hidrolik motorlar kafayı döndürmek için muazzam bir tork üretir. Üretilen bu tork main bearing yani ana rulman üzerinden kafaya iletilir. Bu parça hem eksenel hem de radyal yükleri taşıyan makinenin en hassas mühendislik harikasıdır. Ana rulmanın ömrü sızdırmazlık elemanları olan lipsizlerin sağlamlığına bağlıdır. İçeriye girecek bir damla çamur milyon dolarlık bir duruşa sebep olabilir. Makineyi dış etkilerden koruyan shield yani kalkan yapısı genellikle yüksek mukavemetli çelikten üretilir ve zeminin aşırı basıncına karşı personeli korur. Kalkanın hemen arkasında tünel kaplamasını oluşturan erektör kolunu görürüz. Bu robotik sistem segmentleri milimetrik hassasiyetle vakumlayarak yerlerine yerleştirir. Erektörün hassas hareketi segmentlerin birbirine tam oturmasını ve tünel geometrisinin bozulmamasını sağlar. Bu işlem kazı döngüsünün en kritik aşamalarından biridir. Ve gelelim makinenin bitmek bilmeyen lojistik merkezi olan backup ünitelerine. Genellikle 150-200 metre uzunluğunda olan bu vagonlar dizisi tünelin yaşam damarıdır. Backup üzerinde elektrik trafoları, havalandırma fanları, enjeksiyon pompaları ve kontrol merkezleri gibi tüm destek sistemleri modüler bir yapıda dizilmiştir. Bu vagonlar makinenin ilerleyişiyle birlikte raylar üzerinde senkronize bir şekilde hareket eder. Her bir gantry farklı bir mühendislik disiplinine ev sahipliği yapar. Kazılan malzeme konveyör bant sistemiyle backup üzerinden tahliye edilir. Bu bantlar dakikada tonlarca pasayı tünel dışına taşıyabilecek kapasitededir. Bir TBM'in enerji ihtiyacı muazzamdır. Yaklaşık 10 megawatt güç tüketir. Bu da makineye giden kabloların ve trafoların neden bu kadar devasa olduğunu açıklar. Enerji yönetimi, soğutma sistemlerinden aydınlatmaya, itici silindirlerden kesici kafaya kadar tüm sistemlerin sürekliliği için hayati bir öneme sahiptir. Kontrol kabinine geçtiğimizde operatörün onlarca ekran üzerinden binlerce sensör verisini anlık olarak takip ettiğini görürüz. PLC sistemleri tüm süreci denetler. Navigasyon sistemleri tünel rotasından sapmamak için lazerler ve jiroskoplar kullanır. YMT gibi yazılımlar makinenin konumunu milimetrik olarak ekrana yansıtır. Eğer bir sapma olursa operatör itici silindirlerin basınçlarını asimetrik olarak ayarlayarak makineye yeni bir yön verir ve rotayı düzeltir. Plenum yani kazı odası kalkanın en önündeki basınçlı bölgedir. Burada zemin basıncı ile makine basıncı arasında hassas bir denge kurulması şarttır. EPB makinelerinde bu denge screw konveyör yani vida konveyörün devir hızıyla ayarlanır. Vida ne kadar hızlı dönerse odadaki basınç o oranda düşer. Slurry makinelerde ise bu denge hava yastıkları ve bentonit pompalarıyla sağlanır. Bu sistem özellikle yüksek su basıncı olan gevşek zeminlerde rakipsizdir. Segmentlerin birleşme yerlerindeki gasket yani EPDM contalar yüksek su basıncı altında bile tünelin içine bir damla su girmesini engeller. Kalkanın kuyruk kısmındaki fırça mühürler araya basılan özel gres sayesinde tünel boşluğuna basılan harcın makine içine sızmasını önler. Grout yani enjeksiyon sistemi segment yerleştirildikten hemen sonra oluşan boşluğu doldurarak zeminin oturmasını engeller ve tünel halkasını sabitler. Makine üzerinde bulunan prop drill sistemleri önümüzdeki 30-50 metrelik alanı önceden delerek jeolojik sürprizlere karşı bizi uyarır. Beklenmedik bir su damarı veya boşluk tespit edildiğinde bu sondaj deliklerinden kimyasal reçineler basılarak zemin önceden iyileştirilebilir. Güvenlik konusunda yaşam odası hayati önem taşır. Olası bir göçük veya yangında personel bu odaya sığınarak hayatta kalır. Yaşam odasının içinde bağımsız oksijen tüpleri, karbondioksit tutucular, su ve haberleşme sistemleri 24 saat boyunca kesintisiz hizmet verir. Chiller dediğimiz soğutma üniteleri
kesici kafa ve motorlardan gelen devasa ısıyı bertaraf ederek sistemin aşırı ısınmasını ve durmasını engeller. Soğutma suyu devri daimi tünel boyunca uzanan borularla sağlanır. Bu sistem bozulursa motorların sargıları dakikalar içinde yanabilir. Otomatik gresleme sistemleri ana rulman ve kafa contalarını sürekli yağlayarak sürtünmeyi minimize eder ve aşınmayı geciktirir. Gres basıncındaki en küçük düşüş sistemde bir sızıntı veya tıkanıklık olduğunu gösterir ve operatör ekranında kırmızı alarm olarak belirir. Havalandırma sistemi tünelin en ucuna temiz hava taşırken toz ve zararlı gazları tahliye eden devasa branda borularla çalışır. Lojistik zincirinin en önemli halkası MSY araçlarıdır. Bu özel tırlar tonlarca ağırlıktaki segmentleri tünel girişinden alıp makineye taşır. MSY araçları ayrıca vardiya değişimlerinde personeli, malzemeyi, hatta acil durum ekiplerini tünelin derinliklerine hızla ulaştırmak için kullanılır. Bant kaydırma ünitesi makine ilerledikçe konveyör bandını ekleyerek uzatır. Bu işlem kazının durmaması için sürekli devam eden bir operasyondur. Kazılan toprak bu bantlar üzerinden bazen açık stok sahalarına, bazen de doğrudan kamyon yükleme istasyonlarına kadar hiç durmadan akar. Elektrik sistemi şantiyeden gelen 31,5 kV yüksek gerilimi backup üzerindeki trafolarla 400-690 volt seviyelerine düşürerek tüm sisteme dağıtır. Dev kablo tamburları makine ilerledikçe kabloyu kontrollü bir şekilde boşaltarak enerji sürekliliğini sağlar. Slurry TBM'lerdeki dev transfer pompaları aşındırıcı çamuru kilometrelerce öteye basar. Bu pompaların iç yüzeyleri özel seramiklerle korunur. Pompaların içindeki pervane ve plakalar malzemenin aşındırıcılığı nedeniyle periyodik olarak kontrol edilir ve aşınan parçalar anında değiştirilir. Wear Sensors, kesici kafanın ne kadar eridiğini kabine bildirir. Bu veriler bakım zamanını belirlemek için kritiktir. Hiperbarik bakım operasyonlarında personel aynadaki yüksek basınçla dengelenmiş odalara girerek disk değişimini elle gerçekleştirir. Bu operasyon sırasında hava basıncı suyun içeri girmesini engellerken personel dar alanda fiziken çok zorlayıcı bir işçilik sergiler. TBM montajı şantiye sahasında dev vinçlerle yapılır. Her bir parçanın doğru sırayla birleştirilmesi makinenin sağlığı için esastır. Montaj sonrası yapılan saha kabul testleri tüm sensörlerin, hidroliklerin ve motorların yük altında doğru çalışıp çalışmadığını onaylar. Deneyimli bir mühendis, makinenin çıkardığı sesten ana rulmandaki bir pürüzü veya kafadaki bir disk kırılmasını hemen teşhis edebilir. Kestirimci bakım algoritmaları motor sıcaklıklarını ve tork dalgalanmalarını analiz ederek olası büyük arızaları günler öncesinden tahmin eder. Bu dijitalleşme tünelcilikteki beklenmedik durma süresini minimize ederek projelerin zamanında bitmesine yardımcı olur. Kesici kafa kazarken erektör segmentleri dizer. Backup ise bu süreci besler. Bu muazzam senkronizasyon mekanize tünelciliğin kalbidir. Bu dev fabrikayı ne kadar iyi tanırsanız tünel projelerindeki verimliliğiniz ve güvenliğiniz o kadar yüksek olur. Evet, 3. bölümün sonuna geldik. TBM'in anatomisindeki merak ettiğiniz diğer detayları lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölümde bu dev makineyi nasıl sürdürdüğümüzü, operasyon ve kazı parametrelerini en ince detayına kadar konuşacağız. İlerleme hızı, tork yönetimi ve ayna basıncı arasındaki o hassas dengeyi tüm püf noktalarıyla ele alacağız. Kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bu teknik seriyi destekleyebilirsiniz. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Unutmayın, mühendislik sadece inşa etmek değil, sistemi tüm detaylarıyla anlamaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Değerli meslektaşlarım, TBM serimizin bu en teknik bölümlerinden birinde
Sert kaya formasyonlarına odaklanıyoruz. Sert kaya tünelciliği sadece bir kazı işlemi değil, yer altındaki muazzam stresin ve mekanik dayanımın bir denge sanatıdır. Bugün makinelerin tasarımını belirleyen 3 ana kategoriyi inceleyeceğiz. 1. Açık mod, 2. Tek kalkanlı ve 3. Çift kalkanlı sistemler. Bu 3 sistem arasındaki fark sadece bir dış kabuk meselesi değil, bir itki, ilerleme ve güvenlik felsefesi farkıdır. İlk durağımız açık mod TBM'ler, yani Main Beam TBM. Bu makineler stabil kaya ortamlarının şampiyonudur. Herhangi bir çelik kalkanın korunmasına ihtiyaç duyulmayan masif kaya kütlelerinde bu makineler rakipsizdir. Bu makineler gripper dediğimiz hidrolik pabuçları tünel yan duvarlarını kilitleyerek etki kuvvetini kayadan alır. Bu radyal basınç kazı kafasının aynaya uygulayacağı yüksek tork ve etki için gerekli reaksiyonu sağlar. Ancak kritik detay şudur. Gripper basıncı kayanın UCS değerinin yaklaşık %10'unu aşmamalıdır. Eğer aşarsa pullanma başlar ve tünel cidarını daha kazmadan bozarsınız. Açık TBM'lerde kazı devam ederken kalkan olmadığı için arkada eş zamanlı olarak birincil iksa yapılır. L1 bölgesi dediğimiz bu alan açık TBM'lerde tahkimatın en yoğun yapıldığı kritik bölgelerdir. Peki ya kaya kendi ağırlığını taşıyamayacak kadar blokluysa? İşte burada tek kalkanlı TBM zırhı devreye girer. Tek kalkanlı makinelerde gripper yoktur. Makine arkadaki beton segment halkalarına basarak ileri gider. Bu durum segment kurulumu bitmeden kazının başlayamaması anlamına gelir. Yani sistem döngüseldir. Buradaki en büyük risk etki kuvvetinin betonun yapısal bütünlüğüne zarar vermesi ve çatlaklar oluşturmasıdır. Şimdi asıl teknolojiye, hızın zirvesi olan çift kalkanlı TBM'lere geçiyoruz. Bu makineler iç içe geçmiş iki kalkan ve bunları bağlayan bir teleskopik eklemden oluşur. Arka kalkan segment yerleştirirken ön kalkan gripper yardımıyla kazıya bağımsız olarak devam edebilir. Bu sürekli kazı yeteneği çift kalkanlı sistemleri dünyadaki en hızlı makineler konumuna getirir. Ancak yüksek örtü tabakası altındaki sıkışma riskinde kaya kalkanı sarmaya başladığında eklem kilitlenebilir. Eğer kalkan sıkışırsa makineyi kurtarmak için içeriden el kazısı veya bypass tünelleri gerekebilir. Sıkışmayı önlemek için kalkan tasarımında koniklik dediğimiz geometri tercih edilir. Ayrıca kesicik kafadaki copy cutter diskleri kalkan çapından daha geniş bir delik açarak sürtünmeyi azaltır. Sert kayada bir diğer kritik faktör aşındırıcılık endeksidir. Kayadaki kuvars oranı arttıkça disklerin ömrü kısalır. Bu da sık duruşlar ve yüksek maliyet demektir. Şantiye yönetimi aşınma oranlarını önceden tahmin edip yedek parça lojistiğini buna göre yapmalıdır. Lojistik demişken şunu da belirtmek gerekir. Band konveyör sistemlerinin kapasitesi kazı hızıyla senkronize olmalıdır. Aksi takdirde en hızlı makineye sahip olsanız bile lojistik darboğaz nedeniyle kapasiteniz düşer. Kaya kütle kalitesini değerlendirirken RMR ve Q sistemlerini standart olarak kullanıyoruz. RMR değeri 60'ın üzerindeyse açık TBM ile hız rekorları kırmak mümkündür. Ancak RMR 40'ın altına düştüğünde kalkan koruması olmadan ilerlemek bir güvenlik felaketidir. Bu geçiş sonlarında ön sondajlar ile aynanın önündeki 30-40 metreyi sürekli taramalıyız. Operasyonlarda veri madenciliği artık bir standart haline gelmiş durumdadır. PLC sistemlerinden gelen veriler anlık olarak izlenir. Mesela tork aniden yükseliyor ama ilerleme düşüyorsa muhtemelen bir sıkışma zonuna giriyorsunuzdur. Bu durumda parametreleri hemen optimize etmezseniz kesici kafa ve rulmanlar zarar görebilir. Kesinlikle unutulmaması gereken şey şudur. Sert kaya tünelciliği bir güç gösterisi değil, bir hassas ayar sanatıdır. Doğru makine seçimi şantiyeyi bir bataklıktan kurtarıp profesyonel bir fabrikaya dönüştürür. Aslında işin özü şu. Açık TBM ekonomiktir.
tek kalkan güvenlidir, çift kalkan ise en verimlidir. Yanlış seçim bitmeyen bir takvim, doğru seçim ise başarıyla tamamlanan bir projedir. Bir sonraki bölümümüzde yumuşak zeminlerin devlerine, yani EPB ve Slurry teknolojilerine geçeceğiz. Yer altındaki bu büyük mücadelede bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Değerli meslektaşlarım, TBM serimizin bu bölümünde yer altının en kararsız yapılarına, yani yumuşak ve sulu zeminlere giriyoruz. Şehir merkezlerinde binaların tam altından geçerken hata payımız sıfırdır. İşte bu noktada EPB teknolojisi devreye girer. EPB'nin temel felsefesi, kazılan toprağı aynayı desteklemek için bir basınç mekanizması olarak kullanmaktır. Kazı haznesindeki toprak basıncı, aynadaki aktif toprak basıncı ve hidrostatik su basıncının toplamına tam eşitlenmelidir. Eğer bu denge bozulursa yüzeydeye oturmalar ya da tehlikeli kabarmalar meydana gelir. İşte bu hassas dengeyi sağlayan en kritik mekanik bileşen vida konveyör sistemidir. Vida konveyör, kazı haznesindeki basıncı düşürerek harfiyatı tahliye ederken hazne içindeki dengeyi de korur. Vidanın devir hızı ve kapak açıklığı, ayna basıncını milimetrik olarak yönetmemizi sağlayan ana parametredir. Ancak her zemin doğal haliyle vida konveyörde taşınmaya veya sızdırmazlık sağlamaya uygun değildir. Bu noktada zemin şartlandırma işlemi hayati bir rol oynar. Toprağı macun kıvamına getirmeliyiz. Köpük, polimer ve bentonit enjeksiyonları ile zeminin içsel sürtünmesi azaltılır ve geçirimsizliği arttırılır. Doğru şartlandırılmış toprak, kesici kafa torkunu düşürür ve vida konveyörde plug flow oluşmasını sağlar. Plug flow, yani tıkaç akışı, suyun vida içinden kontrolsüz şekilde geri kaçmasını engelleyen bir tıkama etkisidir. Eğer zemin çok geçirimli ise suyun vida içinden fışkırması riski doğar ki bu en büyük kabustur. Fır değeri her vardiya zemin değişimine göre bir baş mühendis tarafından denetlenmelidir. Şartlandırma sadece akışkanlar için değil, kesici takımların aşırı ısınmasını önlemek için de gereklidir. Yapışkan kil tabakalarında kesici kafanın tamamen takılıp dönmemesi en sık yaşanan operasyonel sorundur. Bunu önlemek için anti-clay polimerleri kullanılır. Bu kimyasallar kilin metal yüzeye yapışmasını engeller. EPB operasyonlarında kazılan malzemenin ağırlığı bant kantarı ile anlık takip edilmelidir. Teorik hacim ile çıkan hacim arasındaki fark fazla kazı riskini söyler. Eğer çıkan toprak hesaplanandan fazlaysa tünel üstünde dev boşluklar oluşuyor demektir. Bu durma sebebidir. Yumuşak zeminde segment montajı sonrası yapılan grout enjeksiyonu oturmaların önlenmesinde son kaledir. Tail skin dediğimiz kalkan kuyruğundaki çelik fırçalar suyun tünel içine girmesini engelleyen sızdırmazlık elemanlarıdır. Bu fırçalar aşınırsa veya gres basıncı düşerse tüneli su basması kaçınılmaz bir sondur. EPB teknolojisi İstanbul ve Ankara gibi heterojen zemin yapısına sahip metropollerdeki projelerin bel kemiğidir. Ve PLC sistemlerinden gelen itki, tork ve hazne basıncı verileri yapay zeka destekli algoritmalarla analiz edilmelidir. Basınç hücreleri haznenin farklı noktalarındaki basınç dağılımını bize anlık raporlar. Eğer üst basınç hücreleri ile alt hücreler arasında büyük fark varsa şartlandırma kalitemiz düşmüş demektir. Bu durumda toprak hazne içinde pastalaşmak yerine çökelme yapıyordur ki bu vida konveyörün tıkanmasına yol açar. Bir baş mühendis vardiyo raporlarında volüm balans ve pressure stability grafiklerini ilk sırada incelemelidir. EPB bir makine olduğu kadar aynı zamanda devasa bir kimya tesisidir. Dozajlama hataları projeyi durdurur. Özellikle kumlu çakıllı zeminlerde bentonit takviyesi su sızdırmazlığı sağlamak için tek çaremiz olabilir. Özetle EPB operasyonu zemin mekaniği, makine mühendisliği ve kimyanın mükemmel bir dengesidir. Bu dengeyi kurduğunuzda en zayıf zeminde bile dünyanın en güvenli tünelini inşa edebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde
çok daha yüksek su basınçlı zonlarında kullandığımız Slurry TBM teknolojisine geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Raylı Sistem Projeleri eğitim serimizin 6. bölümündeyiz. Bugün yüksek yeraltı su basıncı altındaki zorlu zeminlerin çözümü olan Slurry Shield TBM'leri inceleyeceğiz. Slurry TBM'lerin temel farkı, kazı aynasındaki stabiliteyi bentonit bulamacı adı verilen basınçlı bir sıvı ile sağlamasıdır. Bu sıvı zemine sızarak kek adı verilen geçirimsiz bir tabaka oluşturur. Bu tabaka su basıncına karşı bir kalkan görevi görür. EPB'den farklı olarak burada basınç hava yastığı yardımıyla hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu milimetrik oturma kontrolü sağlar. Kazılan malzeme konveyör bandı yerine hidrolik boru hatlarıyla dışarı taşınır. Çamur ve zemin karışımı bir pompa sistemiyle emilir. Temiz bentonit besleme hattından aynaya gönderilirken kirli karışım tahliye hattından dışarı atılır. Tünel dışına çıkan bu karışım doğrudan doğaya bırakılmaz. İşte burada ayırma tesisi devreye girer. Bu tesis dev bir laboratuvar gibi çalışır. Hedef bentoniti topraktan ayırıp tekrar tünele geri göndermektir. İlk aşamada kaba malzemeler sarsıntılı elekler yardımıyla karışımdan ayrıştırılır. Daha ince partiküller için hidrosiklonlar kullanılır. Merkez kaç kuvveti ile ince kum ve mil bentonitten ayrılır. En son aşamada ise dekantör santrifüjler ve polimerler kullanılarak sıvı tamamen temizlenir. Temizlenen bentonit yoğunluğu ayarlanarak tekrar kazı aynasına pompalanır. Bu kapalı devre bir sistemdir. Büyük kaya parçaları ve iri çakılların hidrolik hatları tıkamaması için kesici kafanın arkasında taş kırıcılar bulunur. Bu mekanizmanın amacı iri parçaları pompa sisteminin geçebileceği boyutlara küçültmesidir. Slurry sistemlerinde en kritik nokta ise kazı yüzeyindeki basıncın yeraltı suyu seviyesine göre ayarlanmasıdır. Basıncın ani düşüşünü engellemek için tünel aynasında ve haznede çok sayıda basınç sensörü kullanılır. Düşük basınçlarda oluşabilecek kavitasyon veya sıvı kaybı bentonit kıvamının ayarlanmasıyla engellenir. Slurry TBM teknolojisi yüksek su basıncı ve geçirgen zeminler sebebiyle İstanbul Boğazı geçişleri gibi zorlu projelerde vazgeçilmezdir. Zayıf kayaçlar veya gevşek zeminler gibi su girişinin yüksek olduğu yerlerde Slurry Shield TBM'ler tartışılmazdır. TBM ilerledikçe boru hatları metrelerce uzatılır. Bu işlem hat içi valflerle kontrol edilir. Boru hatlarındaki ani basınç dalgalanmalarını sönümlemek için ise yüksek dayanımlı tahliye vanaları kullanılır. Bentonit bulamacının özgül ağırlığı kazılan zeminin türüne ve yeraltı suyu basıncına göre 1.05 ile 1.25 gram bölü santimetre küp arasında değişir. Sıvının akışkanlık parametreleri tünel içerisindeki otomasyon odasından anlık olarak takip edilir. Kazı ve bulamaç döngüsünden sonra tünel kaplama segmentlerinin yerleşimi sağlanır. Segmentlerin arkasında kalan boşluk çimento esaslı harç ile doldurularak su sızdırmazlığı sağlanır. TBM'in ana pompalama istasyonu boru hatlarındaki aşınmayı önlemek için genellikle yedekli tasarlanır. Çamur bulamacının arıtılması kimyasal atıkların doğaya karışmasını engeller ve sürdürülebilirlik ilkesini destekler. Ayırma işleminden sonra kalan preslenmiş kek atıkları bertaraf tesislerine taşınmak üzere depolanır. Basınçlı sıvının TBM'in iç kısımlarına sızmasını engellemek için özel contalar kullanılır. Contaların ve kesici elemanların düzenli bakımı Slurry TBM projelerinin güvenliği için hayati önem taşımaktadır. TBM içerisinde bentonit miktarını dengelemek için sürekli yeni karışım üreten üniteler bulunur. Karışımın viskozitesini arttırmak veya azaltmak için CMC gibi polimerler eklenir. Yer altındaki yüksek sıcaklık bentonit bulamacının kimyasal yapısını bozabilir. Bu nedenle sıvı sıcaklığı sürekli izlenir. Slurry Shield TBM'ler toprak basıncını dengeleyerek soft ground TBM'leri kıyasla daha yüksek ilerleme hızlarına ulaşabilir. Sirkülasyon debisi ise TBM ilerleme hızına
ve kazı çapına göre bilgisayarlı sistemlerle optimize edilir. Hidrolik hatlardaki sürtünme kayıpları, boru çapı ve pompa basıncı hesaplamalarında dikkate alınır. Yeraltı su seviyesinin çok yüksek olduğu projelerde, örneğin denizaltı tünellerinde Slurry Shield alternatifsizdir. Projenin maliyet kalemleri arasında bentonit ve polimer tüketim maliyetleri önemli bir paya sahiptir. Hidrolik pompa sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek elektrik enerjisi TBM'in ana trafosundan sağlanır. Santrifüjden sonra kalan ince çamur filtre preslerden geçirilerek kuru kek haline getirilir ve susuzlaştırılır. Bir slurry shield tesisinde maliyetin düşürülebilmesi için sıvı geri kazanım oranının %90'ın üzerinde tutulması gerekmektedir. Yüksek aşındırıcılı zeminlerde ise boru hatlarının iç yüzeyleri özel seramik kaplamalarla korunur. TBM operatörü ve yer üstündeki ayırma tesisi operatörü arasında fiber optik bağlantılarla anlık veri paylaşımı yapılır. Ve acil bir sıvı basıncı düşüşünde bentonit enjeksiyonu ile aynayı stabilize edecek ikincil hatlar devreye girer. Tüm bu süreçte günlük olarak laboratuvarlarda alınan bentonit numuneleri test edilerek standartlara uygunluğu denetlenir. Yüzeydeki yapıların korunması için ise Slurry Shield'in ilerlediği güzergah boyunca eğim ölçerler kullanılır. Slurry teknolojisinin bu teknik derinliği bir sonraki bölüm olan tünel havalandırması ve elektrik sistemleri için zemin hazırlar. Bugün sizlerle Slurry Shield teknolojisini inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Projelerinizde başarılar dilerim. Tünelcilikte jeolojik belirsizlik sadece bir risk değil, projenin kaderini belirleyen temel değişkendir. Geleneksel mühendislikte kaya sağlam mı sorusuna evet ya da hayır deriz. Ama doğa her zaman bu kadar net değildir. İşte bulanık mantık bu gri alanları matematiksel olarak tanımlamamıza olanak tanır. 0 ile 1 arasında sonsuz olasılığı yönetiriz. Bir kaya kütlesinin orta derecede zayıf olması bulanık bir küme içindeki üyelik derecesiyle ifade edilir. Karar destek modellerimiz RMR, Q sistemi ve GSI gibi parametreleri ham veri olarak kabul eder ve işler. Şimdi bu teorik altyapıyı projemizdeki en kritik aşamalardan biri olan vaka analiziyle somutlaştıralım. 400 metre derinlikte hem yüksek yeraltı su basıncı hem de aşırı heterojen bir kaya yapısı mevcut olsun. Klasik seçim matrisleri EPB ve SLR arasında kararsız kalırken bulanık mantık devreye girer. Bulanık kümelerde su basıncı, kaya dayanımı ve süreksizlik aralığı tanımlıdır. Analitik hiyerarşi süreciyle bu kriterlerin ağırlıkları güvenlik %45, maliyet %25, hız %30 gibi oranlarla belirlenir. Uzman görüşleri ise matematiksel tutarlılık endeksine göre valide edilir. Bu işlemler bittikten sonra Slurry Shield teknolojisi bu vaka için %88'lik bir uygunluk planı ile rakipsiz görünmektedir. Ancak modelimiz sadece makine seçmez. Aynı zamanda operasyonel limitleri de belirler. Örneğin ayna basıncı 2,5 barın altına düştüğünde sistemimiz otomatik olarak kritik uyarısı vermektedir. Bu dinamik karar desteği sayesinde sahadaki beklenmedik duruşları %22 oranında azaltıyoruz. Şimdi modellerin arka planındaki yani bulanık mantık kural tabanına göz atalım. Eğer kaya sertliği yüksek ve su basıncı düşükse etki kuvvetini optimize et kuralını ele alalım. Bu kurallar onlarca yıllık mühendislik tecrübesinin dijital bir hafızaya dönüştürülmüş halidir. C++ ve MATLAB üzerinden çalışan bu algoritmalar TBM'in PLC sistemine entegre edilebilir. Vaka analizimizde gördüğünüz gibi doğru matris kullanımı milyon dolarlık hasarların önüne geçer. Şimdi biraz daha derine inmek gerekirse, üyelik fonksiyonlarının tipi sonuçları nasıl etkiler? Gaussian eğrileri jeolojideki doğal geçişleri temsil etmekte çok daha başarılı sonuçlar verir. Durulaştırma aşamasında bulanık sonuçları net bir mühendislik değerine dönüştürürüz. Örneğin orta sert kaya kümesinden çıkan sonuç bize 120 megapaskallık net bir kırıcılık değeri verir.
Tünelcilikte bir diğer önemli model ise risk öncelik sayısı odaklı karar destek sistemleridir. Bulanık mantıkla desteklenen risk öncelik sayısı, öznel değerlendirmeleri objektif bir risk skoruna çevirir. Vaka analizimizde ani su baskını riski, risk öncelik sayısı bulanık modeliyle önceden kritik olarak sınıflandırılmıştır. Bu sayede Slurry devresindeki pompa kapasiteleri daha kazı başlamadan %30 oranında arttırılmıştır. Sonuç olarak hiçbir beklenmedik duruş yaşanmadan bu zorlu zon geçirilebilir. Mühendislikte sezgi değerlidir. Ancak veri hayatta kalmanızı sağlar. Karar destek sistemleri dev projelerdeki iletişim kopukluklarını da minimize eder. Projenin tüm paydaşları aynı bulanık mantık modelinin çıktılarına güvenerek ortak bir dil konuşur. Aynı zamanda AHP matrisindeki duyarlılık analizi kararların ne kadar dirençli olduğunu ölçer. Mesela eğer çelik fiyatları %10 artarsa TBM seçimimizin hala mantıklı mı? Model bize bunu saniyeler içinde söyleyebilir. Bu mühendislik ekonomisi ve jeotekniğin mükemmel bir evliliğidir. Serinin bu bölümüne kadar mekanik ve teknolojik detaylara odaklandık. Bu bölümden sonra akıllı tünelcilik evresine geçiş yapıyoruz. Gelecekte makineler önlerindeki zemini sismik verilerle görüp kendi kararlarını verebilecek mi? Bulanık mantık, otonom kazı sistemlerinin sinir sistemlerini oluşturabilecek mi gibi konuları sonraki bölümlerde ele alacağız. Bölümümüzü kapatırken her mühendisin bu dijital dönüşüme hazır olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. TBM'in gücü sadece torkunda değil, bu gücü aynaya aktaran kesici takımların tasarımında da gizlidir. Sert kaya tünelciliğinde ana aktörümüz disk keskilerdir. Bu diskler kaya yüzeyinde gerilme çatlakları oluşturarak kazıyı sağlarlar. Disk çap ise tünel çapı, kaya dayanımı ve öngörülen itki kuvvetine göre 17, 19 veya 20 inç olarak belirlenir. Yumuşak zeminlerde ise disklerin yerini kazıyıcı bıçaklar ve keskiler alır. Burada amaç koparmak değil, zemini dilimlemektir. En büyük düşmanımız ise aşınmadır. Zemin aşındırıcılığını belirlemede Churchill indeksi bizim temel referansımızdır. CI değeri 4.0'ın üzerine çıktığında disk değişim maliyetleri projenin finansal sürdürülebilirliğini tehdit etmeye başlar. Bir örnek vermek gerekirse 5.0 CI değerine sahip bir kuvarsit formasyonunda disk ömürleri nasıl optimize edilebilir ona bakalım. İlk önce NTNU aşınma modelleri kullanılarak her bir disk için ömür tahmin matrisi oluşturulur. Aşınma sadece metal kaybı değildir. Diskin ısınması ve rulman arızası tüm operasyonu durdurabilir. Disk kafalarına su püskürtmeli soğutma sistemi entegre edilerek ömrü %15 arttırılabilir. Karmaşık zeminlerde ise disk ve bıçakların dizilimi hayati önem taşır. Merkez diskler en çok yolu kat ederken çevre diskler en yüksek hıza ve aşınmaya maruz kalır. Burada kazı hızı ile takım aşınması arasındaki hassas dengeyi gerçek zamanlı sensörlerle takip ediyoruz. Karbür uçlu bıçaklar aşındırıcı kumlarda çelik ömrünü katlayarak projenin ilerlemesini sağlar. Takım değişimi için tünel aynasına girmek ise yüksek basınçlı tünellerde en riskli operasyondur. Bu aşamada aşınma verilerini yapay zekaya yükleyerek kestirimci bakım yaptırılabilir. Sertlik sadece mineralojik değildir. Zemindeki blokluluk ve süreksizlikler takımların darbe direncini zorlar. Darbe direncini arttırmak için disk ringlerinde özel alaşımlı su verilmiş çelikler kullanılır. Aşınmış bir diski zamanında değiştirmemek ana gövdenin zarar görmesine yol açabilir. Bu durum ise basit bir disk değişim maliyetini 10 katına çıkarabilir ve TBM'i haftalarca durdurulabilir. Doğru takım tasarımı jeolojik raporun dikkatli okunmasıyla başlar. Ama burada kesinlikle aşındırıcılık indeksi de unutulmamalıdır. Yüksek kuvars içeriği takımların adeta zımparalanması demektir. Şartlandırma kimyasalları burada koruyucu kalkan olur. Sonuç olarak tünelcilik bir aşınma ve direnç savaşıdır.
Bu savaşı ancak doğru metalürji ve doğru tasarım kazanır. Metalürjik analizlerde disk ringlerinin sertlik değeri genellikle 56-58 Hg civarında tutulur. Çok sert ringler kırılgandır. Çok yumuşak ringler ise hızla aşınır. İdeal denge projenin başarısıdır. Vaka analizlerimizde disklerin sadece kenarlarının değil, göbek kısımlarının da aşındığını fark ettik. Bunun sebebi diskin dönmesini engelleyen tıkanmalardır. Zemin şartlandırmasının önemi burada bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Tıkanan disk dönmeyince kaya üzerinde sürüklenir ve tek taraflı aşınarak kullanılamaz hale gelir. Modern TBM'lerde artık her bir diskin dönme hızını takip eden disk monitör sistemleri bulunmaktadır. Eğer bir disk dönmeyi bırakırsa operatör anında uyarılır ve kazı durdurularak müdahale edilir. Bu sistemler ana rulman gibi milyon dolarlık parçaların korunmasını sağlar ve disk değişim süresini minimize etmek için arkadan yüklemeli sistemler tercih edilmelidir. Bu, mühendislerin basınçlı bölgeye girmeden güvenle çalışmasına imkan tanır. Kazıcı bıçaklarda ise aşınma plakaları olarak genelde krom karbür kaplamalar kullanılır. Bu kaplamalar bıçağın ana gövdesini aşındırıcı kumun törpü etkisinden korur. Gelecekte aşınmaya göre kendini yenileyen veya robotik kollarla otomatik değişen takımlar göreceğiz. Şimdilik ise en iyi çözüm doğru test, doğru modelleme ve titiz sahadaki takiptir. Disklerin üzerindeki seri numaralarıyla yapılan her değişim aşınma veri bankasına kaydedilmektedir. Bu veri bankası bir sonraki projenin ihale aşamasında en büyük kozunuz olacaktır. Bilgi birikimi aşınmayan tek sermayemizdir. 8. bölümü burada noktalarken belirtmek gerekir ki detaylar mühendislikte her şeydir. Bir sonraki bölümde multimod ve hibrit TBM'ler, değişken yoğunluklu makineler ve karmaşık jeolojilerde mod değişimi konularına gireceğiz. O güne kadar iyi çalışmalar ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Karmaşık jeolojilerde tek bir makine tipi bazen yetersiz kalır. Bugün tünelciliğin zirvesi multimod TBM'leri inceleyeceğiz. Hibrit makineler, güzergah boyunca sert kaya ve sulu zeminlerin bir arada olduğu mixed phase koşullar için tasarlanmıştır. Temel farkı, kaza odasındaki basınç dengeleme yöntemini fiziksel olarak değiştirebilmesidir. Multimod makineler, Slurry ve EPB modlar arasındaki sınırı ortadan kaldırarak tam basınç kontrolü sağlar. Bu makinelerde burgulu konveyör ile Slurry hattı entegre çalışır. Yoğun zeminlerde burgu, sulu zeminlerde hidrolik hat aktiftir. Mesela yüksek yeraltı su basınçlı aniden masif kireç taşına geçilen bir projeyi ele alalım. Sulu kumda Slurry modu ile ayna stabilitesini sağlarken kaya zonuna girdiğimizde makineyi Open modu hazırlıyoruz. Mod değişimi süreci sadece bir düğme değildir. Kazı odasının boşaltılması ve mekanik revizyon gerektirir. Mod değişimi sırasında en büyük risk ayna basıncı kaybıdır. Bu yüzden basınçlı hava altında mod değişimi gerekebilir. Hiperbarik çalışmalarda değişim süreleri ve iş güvenliği protokolleri projenin kritik yolunu etkiler. Değişken yoğunluklu makinelerde hava kontrolü ile ayna basıncı milimetrik hassasiyetle yönetilir. Hava yastığındaki basınç dalgalanmaları yüzeydeki oturma riskini doğrudan belirleyen unsurdur. Tabii ki mod değişimi sadece halinde olmaz. Tünel arkasındaki tüm lojistik hattında dönüşmesi gerekir. Slurry modundan EPB'ye geçildiğinde dışarıdaki ayırma tesisi devre dışı kalırken bakiye nakli kamyonlara döner. Bu çift yönlü altyapı projenin ilk yatırım maliyetini ve elektrik tüketimini ciddi oranda arttırır. Multimod TBM makinelerinde kullanılan bentonit ve kıvam arttırıcılar kazılan malzemenin riyolojisini değiştirir. Doğru riyoloji hem kazı odasındaki türbülansı engeller hem de burgulu konveyörün verimini arttırır. Mod değişim hızını optimize etmek için makinenin içindeki hidrolik kapakların otomasyonu kritiktir. Yanlış mod seçimi gevşek zeminde aynanın göçmesine ve yüzeyde obruk oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle operatörlerin hem EPB'nin tork yönetimini hem de Slurry'nin debi kontrolünü bilmesi şarttır. Eğitim simülatörleri
ekiplerin gerçek kazı öncesinde bu kritik mod geçişlerini deneyimlemesini sağlar. Karar matrislerinde geçiş bölgeleri jeoteknik raporlarla saniye saniye takip edilir. Geçiş bölgelerinde TSP ile aynanın 50 metre önünü tarayarak hazırlık yapılır. Hibrit makinelerde kullanılan dual belt veya slurry pipe değişimi tünel içi lojistiği 24 saat durdurabilir. Bu duruş süreleri projenin termin planında planlı duruş olarak mutlaka yer almalıdır. Multimod TBM teknolojisi özellikle denizaltı tünelleri gibi yüksek basınç farkları olan yerlerde standarttır. Makine seçimindeki mod değiştirme özelliği projenin toplam risk skorunu yarı yarıya düşürebilir. Mod değişimi sırasında kazı odasındaki basıncı sabit tutan aktif ayna basıncı destek sistemi devreye girer. Bu sistem zayıf zeminlerde makineyi bir tıpa gibi kullanarak tünelin stabilitesini korur. Sonuç olarak multimod TBM'ler belirsizliğin yüksek olduğu projelerde mühendisin en güçlü sigortasıdır. Tünelcilik aslında bir satranç oyunu gibidir. Doğru makine seçimi ise oyunun ilk ve en önemli hamlesidir. 9. bölümü burada noktalıyoruz. Tünelcilikte esneklik hayatta kalmaktır. Bir sonraki bölümde penetrasyon indeksi, spesifik enerji hesaplamaları ve kazı hızı optimizasyonu konularını inceleyeceğiz. Önceki bölümlere ulaşmak için oynatma listesine göz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tünelcilikte başarı sadece tüneli bitirmek değil, en düşük enerjiyle en yüksek ilerlemeyi sağlamaktır. Performans tahmininde ilk durağımız penetrasyon indeksi yani PLND. Bu bir devirde kat edilen mesafenin net kuvvetle ilişkisidir. Yüksek bir PLND değeri makinenin zemini zorlanmadan kestiğini, düşük bir değer ise takımların köreldiğini veya zeminin sertleştiğini gösterir. PLND hesaplanırken sadece toplam itki değil, kalkan sürtünmesi düşüldükten sonraki net kuvvet alınmalıdır. Bir diğer hayati parametre ise spesifik enerjidir. Bir birim hacimdeki zemini kazmak için harcanan toplam iş miktarıdır. SE değeri hem itki hem de tork verilerinin birleşmesiyle hesaplanır. Formüldeki tork bileşeni genellikle enerjinin %80'ini temsil eder. 120 megapascal basınç dayanımlı bir granitte spesifik enerjinin aniden %30 artmasının sebebini inceleyelim. Analiz sonucunda disk keskilerin aşınma limitine ulaştığı ve kaya kırma veriminin grinding'e dönüştüğü tespit edildi. Takımların değişimi sonrası SE değeri normale dönerken ilerleme hızı %25 oranında artış göstermiştir. Kazı hızı optimizasyonu için kritik etki değerinin aşılmaması gerekir. Aksi halde makine gereksiz ısınır. Eğer tork limitine ROP limitinden önce ulaşılıyorsa bu durum zeminin bloklu veya yapışkan olduğunu gösterir. Saha verileriyle beslenen ampirik modeller kazı öncesinde ROP tahmini yapmamıza olanak sağlar. NTNU modeli kaya kütlesinin çatlak sıklığını en önemli girdi olarak kabul eder. ROP tahmini projenin toplam süresini ve dolayısıyla finansal maliyetini belirleyen en büyük değişkendir. Performans analizi yaparken duruşlar ve hazırlık süreleri kazı verisinden ayıklanmalıdır. Veri toplama sistemleriyle her bir saniyede binden fazla veri noktası kaydedilir. Bu Big Data yönetimidir. Yapay zeka bu verileri kullanarak zemin tahmini yapabilir. Unutulmamalıdır ki aşırı yüksek ROP, konveyör hattının kapasitesini aşarak makinenin tıkanmasına yol açabilir. Konveyör kapasitesindeki tork limiti ve disk ömrü arasındaki o hassas mühendislik dengesine denge noktası denir. TBM'in RPM değerini arttırmak, penetrasyonu düşürerek spesifik enerjiyi arttırabilir. Bu her zaman iyi değildir. En verimli kazı genellikle disklerin kayayı en büyük parçalarla kopardığı noktada gerçekleşir. Kaya tünellerinde jeomekanik verimlilik, kayanın doğal dayanımı ile makinenin zorlanması arasındaki orandır. Enerji optimizasyonu ile elektrik faturasında ring başına %5'lik bir tasarruf bile uzun tünellerde milyon dolarlar eder. Sahadaki en büyük yanılgı makineyi her zaman full güç çalıştırmaktır. Oysa akıllı kazı ömrü uzatır. Performans raporları her vardiya sonunda toplanan bilgilerin bilimsel bir süzgeçten geçirilmesiyle oluşur.
Gelecekte ise otonom TBM'lerin SE ve PLND değerlerini saniyelik analiz ederek insan müdahalesi olmadan kazıyı optimize edeceği beklenmektedir. Sonuç olarak performans tahmini sadece geçmiş verileri okumak değil, gelecekteki aynayı öngörmektir. 10. bölümü burada noktalarken unutulmamalıdır ki ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Bir sonraki bölümde TBM ve NATM kıyaslaması, Eşme Salihli gibi projeler üzerinden maliyet, hız ve zayıf kaya performansı analizi detaylarını inceleyeceğiz. Sorularınızı ve kendi projelerinizdeki SE değerlerini yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Önceki bölümlere ulaşmak için oynatma listesine göz atabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. TBM mi, NATM mı? Tünelcilik dünyasının bitmeyen bir tartışmasıdır. Bugün bu iki dev yöntemi teknik verilerle karşılaştırıyor olacağız. Odak noktamız Türkiye'nin en zorlu projelerinden biri olan Eşme Salihli geçişindeki yüksek hızlı tren tünelleri. NATM yani Yeni Avustralya tünel açma yöntemi, zeminin kendi kendini taşıma kapasitesini esas alan esnek bir destek sistemidir. TBM ise fabrikasyon bir hıza ve segmentler sayesinde anında kalıcı iksaya sahip olan devasa bir tünel fabrikasıdır. Eşme Salihli'deki Neojen serisi gibi yüksek plastik ikililerde NATM ciddi deformasyon riskleri taşır. Bu tip zeminlerde NATM'da ilerleme hızları günlük 1-2 metrelere düşerken destekleme maliyetleri ciddi oranda artar. Öte yandan kalkanlı bir TBM zemin basıncını dengeleyerek bu zorluk killeri çok daha güvenli geçebilir. TBM'ler 10 metrenin üzerindeki günlük hızlarla NATM'ı 5'e katlayabilir. Ancak bu öğrenme eğrisinden sonradır. TBM'in en büyük dezavantajı kurulum süresidir. Makinenin siparişiyle montajı 12 ayı bulabilir. NATM ise hızlı mobilizasyon demektir. İş makineleri sahaya indiği hafta kazı portalı açılabilir. Kısa tünellerde NATM ekonomik kalırken tünel boyu uzadıkça TBM'in birim maliyeti amortismanla beraber düşer. Eşme Salihli gibi 10 kilometreyi aşan tünellerde TBM yatırım maliyetini yüksek kazı hızıyla kompanse eder. Jeolojik belirsizliklerde ise beklenmedik bir fay zonunda NATM esnektir. Ekipman ve destek anında değiştirilebilir. Bir TBM ise fay zonunda sıkışabilir. Bu durum aylarca süren duruşlara yol açabilir. Eşme Salihli'de kullanılan makineler bu riskleri kalkan üzerindeki yağlama yöntemiyle yönetir. İş güvenliği konusunda ise TBM, operatörü her zaman çelik bir kabuk ve segment iksası ile korur. Risk minimalize edilir. NATM'da ise aynı açık olduğu için göçük riskleri daha yüksektir. Bu tecrübeli ekip gerektirir. Çevresel etki konularındaysa TBM yüzeydeki sarsıntıyı minimize ederek kentsel alanlarda tek güvenli seçenektir. Eşme Salihli'de TBM ile ayda 400 metreye aşan ilerlemeler NATM ile ulaşılamayacak bir hedefti. Ancak TBM lojistiği, segment fabrikası ve devasa bir enerji altyapısı demektir. Jeolojide belirsizlik %20'nin üzerinde ise TBM seçimi yüksek risk taşır. Genel olarak modern projelerde hibrit yaklaşımla ilerleme sağlanır. Tünel gövdesi TBM, istasyonlar ve makaslar NATM yöntemiyle yapılır. Eşme Salihli deneyimi, zayıf kayanın doğru teknolojiyle hız potansiyeline dönüşebileceğini ispatlamıştır. İşin özü TBM hızdır, NATM ise esnekliktir. Bu iki yöntemi biraz daha detaylı analiz etmek gerekirse, NATM'da iksar yükü zamanla artarken, TBM'de segmentler yükü anında taşır. Özellikle su basıncı altında segmentler arasındaki contalar sızdırmazlıkta rakipsizdir. NATM'da ise sızdırmazlık için membran uygulaması ve drenaj hattı ayrı birer iş kalemidir. İki yapım yönteminin arasındaki önemli farklardan bir tanesi de lojistiktir. TBM'de bakiye nakli süreklidir, NATM'da ise kesiklidir. Eşme Salihli işinin karşılaştırmalı tablosuna bakmak gerekirse, yatırım maliyeti açısından TBM yüksek maliyetli olmasına karşın NATM daha düşük maliyetlidir. Ama konuyu ilerleme hızı açısından değerlendirirsek, TBM'de ilerleme hızı çok fazla olmasına rağmen NATM'da çok daha yavaştır.
Projenin nakit akış diyagramı, TBM'de başlangıçta derin bir çukur, sonra hızlı bir geri dönüş gösterir. Kalite kontrol açısından TBM segmentleri fabrika ortamında üretildiği için beton kalitesi her zaman en üst düzeydedir. NAT'ın püskürtme betonunda ise işçilik hataları ve rebound kaybı maliyeti arttırabilir. TBM'in sürekli kazısı NAT'ın patlatmalı yöntemine göre daha temiz hava sağlar. Eşme Salihli projesi Türk tünelcilik sektörüne zayıf kaya TBM işletmeciliği konusunda büyük bir tecrübe kazandırmıştır. Bence gelecekte NAT'ın esnekliğiyle TBM'in hızı otonom kazı sistemleriyle tek bir çatıda birleşecektir. 11. bölümü kapatırken unutmayın ki en iyi yöntem eldeki veriye en sadık kalan yöntemdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Tünelcilikte en büyük risk göremediğimizdir. Bugün operasyonel krizleri ve geleceğin otonom sistemlerini inceliyor olacağız. Kentsel alanlarda en büyük kabusumuz tünel üstündeki yapıların kontrolsüz çökmesidir. Oturma teknesi analizi kazının hacim kaybının yüzeye yansımasıdır. Sulu ve gevşek zeminlerde ayna basıncı kaybı saniyeler içinde zemin akışına ve obruklara yol açabilir. EPB veya sileri basınç dengesi bozulduğunda ayna basıncı ile zemin basıncı arasındaki denge çöker. Türkiye'de yapılmakta olan önemli projelerde bu riskler anlık sensör takibi ve sıkıştırma enjeksiyonu ile yönetilir. TBM'in sahadaki her hareketi ise sanal dünyada eş zamanlı simüle edilerek olası arızalar önceden görülür. Buna TBM'in dijital ikizi denir. Sensörlerden gelen veriler dijital ikiz üzerinde stres analizleri yaparak makinenin limitlerini zorlamamızı sağlar. Makineler artık zemin direncine göre RPM, tork ve thrust değerlerini milisaniyeler içinde optimize ediyor. Bu otonom sistemler insan yorgunluğunu elerken segment diziliminde milimetrik hassasiyet ve sızdırmazlık garanti eder. Derin öğrenme algoritmaları ise tork dalgalanmalarında jamming riskini 50 metre önceden tahmin edebilir. Hiperbarik ortamlarda insan yerine uzaktan kumandalı rovlar keski değişimi yaparak riski sıfırlar. Mühendislerimiz güvenlik kontrol odalarında yüksek çözünürlüklü kameralar ile bu robotik operasyonları yönetebilirler. Tünelciliğin gelecek vizyonunda bakiye toprak şantiye içinde işlenerek kalıcı yapı malzemesine dönüştürülecek ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Tamamen dijitalleşen tünel operasyonlarında veri güvenliği artık jeoteknik kadar kritik bir disiplindir. Dijital ikisi aktarılan verilerin yerel sunucularda saklanması kritik bir öneme sahiptir. Mühendisler olarak hedefimiz sıfır kaza ve maksimum verimlilikle yarının yeraltı şehirlerini inşa etmektir. Ayrıca fiber optik sensörler ile kaplamadaki gerilmeler 7/24 takip edilerek yapısal sağlık izlenir. Şantiye içindeki taşıma süreçlerinin ise elektrikli ve sürücüsüz araçlarla yapılması ve karbon ayak izinin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Gelecekte sismik öngörü sistemleri ile kesici kafanın önündeki boşlukları veya fayları kazıdan önce tespit edilmesi planlanmaktadır. 12 bölümlük bu serinin sonuna geldik. Tünelcilik, mühendisliğin ve azmin yer altındaki imzasıdır. Abone olmayı ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni projelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.